Mart ayı boyunca Türkiye'de siyasi gündem, Mayıs 2023'te yapılacak genel seçimlere doğru oldukça hareketli geçti. Partiler arasında sert söylemler arttı. Erdoğan'ın "Erdoğan ne yaptı?" konuşmasını 23 Mart 2023 Kahramanmaraş'ta düzenlenen bir iftar programında yaptı. Kendisine ve hükümetine yönelik eleştirilere sert bir cevap verdi. Muhalefet partilerinin liderlerini tek tek isim vererek eleştirdi ve yaptıkları hizmetleri anlattı. Erdoğan ne yaptı? Erdoğan, bu ülkenin her köşesine hizmet götürdü. Erdoğan, depremzedelerin yaralarını sardı. Erdoğan, terörle mücadele etti. Erdoğan, ekonomiyi büyüttü. Erdoğan, savunma sanayisini geliştirdi. Erdoğan, dünyada Türkiye'nin sesini yükseltti. Erdoğan, milletin adamı oldu. Peki siz ne yaptınız? Siz sadece laf ürettiniz. Siz sadece fitne çıkardınız. Siz sadece bölücülük yaptınız. Siz sadece Türkiye'yi karaladınız. Siz sadece Erdoğan düşmanlığı yaptınız. Bekleneceği üzere konuşma, destekçileri ve muhalifleri tarafından yoğun bir şekilde paylaşıldı ve yorumlandı. Konuşma cesur ve haklı mıydı? Kibirli ve gerçek dışı mı? Erdoğan kaybetme korkusu ile bilindik siyerinde görülmemiş bir trafik izlemeye başladı. Cumhurbaşkanlığı seçimi için adayların başvuruları bitti, teamül yoklamaları aşıldı. Cumhurbaşkanı adaylarının kesin listesi ilan edildi. Milletvekili aday listelerinin teslimi için son tarih ise Nisan ayının ilk haftasında sona erecek. Siyasi liderler, seçim öncesi ittifaklarını güçlendirmek adına birçok ziyaret gerçekleştirdi. Erdoğan seçim öncesi ittifakları güçlendirmek adına müttefiki MHP ve BBP'nin liderleriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Süleyman Soylu, seçim öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda AK Parti ile MHP arasında yaşanan gerilime vurgu yaparak "Davamız büyüktür ve bizden sonraki nesillerin omzundadır" ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu, BBP'nin kurucu lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun anma programına katıldı ve bu hareketi CHP ile BBP arasında bir yakınlaşma sinyali olarak yorumlandı. Hüdapar, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Erdoğan'ı destekleyeceğini açıklamıştı. Süreç de bu yönde gelişerek tamamlandı. Erdoğan'ın umudu seçmen kitlesi genellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşayan muhafazakar ve dindar Kürtlerden gelecek her bir oyda. Bu ittifakın AKP'ye getirisi ve götürüsü üzerine çokça konuşuldu. Birçok kişi AKP, Hüdapar ve Yeniden Refah Partisi ile birlikte Güneydoğu Anadolu bölgesinde daha güçlü bir seçmen desteği elde edeceğini yazdı çizdi. Ayrıca bu ittifak, AK Parti'nin İslami hassasiyetlerine vurgu yaparak muhalefetin laiklik eleştirilerine karşı bir kalkan oluşturabilirmiş. Götürüsünden endişelen Hizbullah örgütü ile bağlantılı olması nedeniyle AKP'nin terörle mücadele konusundaki tutumu sorgulatacağını dillendirdiler. Bu partilerin radikal İslami söylemleri ve talepleri de AKP'nin merkez sağ seçmenleri ile arasını açabilirmiş. Muhalefet partileri AKP'nin yaptığı bu ittifakı beklendiği gibi şiddetle eleştirdiler. Kılıçdaroğlu, bu partiler kimlerdir? Bunlar Hizbullah'ın siyasi uzantısı tezine sarılarak PKK'ya destek suçlamasına kalkan olacağını düşündü. Devlet Bahçeli, Hüdapar'ı savundu ve Hizbullah ile bir ilişkisinin olmadığını söyledi. Bahçeli'nin açıklamaları, Hüdapar'ın Hizbullah'ın siyasi uzantısı olduğu iddialarını yeniden gündeme getirdi.
ve deprem bölgesindeki vatandaşların talepleri ve emekli, asgari ücretli vatandaşların zamlara tepkileri. Deprem bölgesinde yaşayanlar iktidarın attığı temellerin yeterliliğinden iktidar. Seçim öncesinde oy kaygısı taşıdığı için altından kalkıp kalmayacağı belirsiz depremzedelere çözümler vaat ediyor. Bu çözümler arasında konteyner, çadır, prefabrik ev gibi seçenekler dönemi geçti. Muhalefet liderleri deprem bölgesini ziyaretlerinde gerekli istismar için fırsatlar bulmada zorlanmıyorlar. Deprem vergilerinin nereye harcandığını soruyorlar. Akşener, deprem bölgesinde atılan temeller, seçim yatırımından başka bir şey değildir. Bu temellerin altında insanların hayatları vardır. Depremzedelerin haklarını savunacağız cümlelerini kurma imkanı yakalıyor. Emekli ve asgari ücretli vatandaşlar, seçim öncesi yapılan zamların hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını biliyorlar. Emekliler, maaşlarına yapılan zamla geçinemeyeceklerini, asgari ücretliler ise haklı olarak teklif edilen asgari ücretin enflasyon ve vergiler nedeniyle eridiğini söylüyorlar. İktidar, zamların ekonomik krize rağmen büyük bir fedakarlık olduğunu savunuyor ve muhalefetin vaatlerinin gerçekçi olmadığını iddia ediyor. Muhalefet ise iktidarın yetersiz de olsa emekli ve asgari ücretli vatandaşları seçim malzemesi olarak kullandığını ve zamların gerçek bir iyileştirme sağlamadığını öne sürüyorlar. Kendisinden Bay Kemal olarak söz eden Kılıçdaroğlu, emeklilerimize en az, asgari ücretlilere en az şu kadar TL net maaş vaat ediyoruz. Bu rakamlar hayal değil, hak edilmiş bir gelirdir. İktidara geldiğimizde bunu yapacağız tezini tekrarlayarak yürüyor seçimlere. Erdoğan, asılsız temel atma iddialarına cevap vermemezlik edemiyor. Muhalefetin bileşenleri arasında yer alan temel ucu Erbakan'a kadar çıkan muhalefetin temel istihzalarında ses çıkaramıyor, İstanbul Sözleşmesi'nde de olduğu gibi. Bay Kemal'in yalan söylüyor, sahtekarlık yapıyor. Kılıçdaroğlu'nun temel atma törenlerine katılarak kendisini meşgul ettiğini ve yaptıkları projelerin temelini attığını söyledi. Kılıçdaroğlu'nun son seçim videolarında verdiği mesajların içeriğine de uzanıyor dili. Kılıçdaroğlu'nun vizyonunun, projesinin ve hedefinin olmadığını, sadece koltuk sevdasının olduğu söyledi. Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'yi geriye götürmek istediğini ve ülkeyi bölüp parçalamak istediği, Kılıçdaroğlu'nun yaptığının siyaset değil ihanet olduğunu, muhalefet değil fitne olduğu, propaganda değil yalan olduğu, hizmet değil zarar olduğu ve liderlik değil zavallılık olduğu, seçimler yaklaşırken siyasi tansiyon yükseliyor. Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik sert eleştirileri de bu ortamın bir yansıması. Bu sert söylemler siyasi kutuplaşmayı derinleştiriyor, Neman'ın buradan devşirebileceği düşünülüyor. Dış siyaset söyleminde ise aksine, Batı'yı kızdırmamak için yumuşama adımları atılıyor. İsveç'ten terörle mücadele alanında bazı taleplerinin karşılanmasını şart koşulmuştu. İsveç'ten iade istenen 21 teröristin teslim edilmesi ve Türkiye'nin İsveç'teki büyükelçilik binası önünde Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına karşı yasal işlem yapılması talepleri. Erdoğan, 3 Haziran 2022'de NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği taleplerine yönelik güvenlik endişelerinin haklı ve meşru olduğunu belirmişti. Türkiye, İsveç ve Finlandiya'nın terörizmi desteklemekten vazgeçtiklerini,
Türkiye'ye yönelik yaptırımları kaldırdıklarını ve ittifak dayanışması sergilemeye hazır olduklarını net bir şekilde ortaya koymalarını istemişti. Stoltenberg, Türkiye'nin endişelerini gidermek için çalıştıklarını belirtti ve Türkiye'nin beklentilerinin karşılanması gerektiğine dikkat çekmişti. İsveç'te 11 Eylül 2022'de yapılan genel seçimlerde sağ blok partiler kazandı ve İsveç Başbakanı Magdalena Andersson seçim yenilgisini kabul ederek istifa edeceğini açıklamıştı. Yeni hükümetin başbakanının ılımlı Muhafazakar Parti lideri Ulf Kristersson olacağı ve Türkiye ile NATO anlaşmasına daha sıcak bakılacaktı. Erdoğan, 17 Mart'ta Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile yaptığı basın toplantısında güvenlik kaygılarına yönelik Finlandiya'nın NATO üyeliği protokolünün onay sürecini başlatacağını açıklamıştı. Erdoğan, 25 Ocak 2023'te Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile yaptığı ortak basın toplantısında iki ülke arasındaki sorunların diyalog ve işbirliği yoluyla çözülebileceğini belirtti. Erdoğan, Ege Denizi'nde istikrar ve güvenliği sağlamak için işbirliği yapmaya hazır olduklarını, Kıbrıs meselesinde de adil ve kalıcı bir çözüm için çaba gösterdiklerini ve Yunanistan ile ilişkileri geliştirmek istediklerini söyledi. Mart'ta demeçler daha da yumuşatıldı. Bugün 31 Mart, yıllar öncesi 31 Mart'ta 2014'te yapılacak seçim için şöyle bir paylaşımımız olsun. 1 Nisan şakası değil, haza hakikat. 31 Mart 2014 sabahı 13 Nisan 1909'un 31 Mart'ı değil %44. Derin bir nefes alarak uyandı. Ramazan sonrası yapılacak Cumhurbaşkanını Demos'un seçeceği seçimlere kilitlenecek bundan sonra Türkiye. Ampuller de Fecri Sadık'ta Hablul Ebyad seçilene dek yanacak. Zafer, yatsı kılınana dek mumlarını yakanlar, sahte nuru hezimete uğratan Akpililere kutlu olsun. Artık asli gündemimize ağırlık vererek süreci izleyeceğiz. Allah kelimeleriyle hakkı tahakkuk ettirecek, medyumların ağızları ile sönmeyecek nur, tenvör elbet tamamlanacaktır. Küfrün imamları ile hüda imamları, herkes layığına hizmet edecek, son gülenler, gerçekten küfre karşı takiye yapan, asla gömlek değiştirerek tathiri riksle değiştirmeyenler olacaktır. Ampul durağında inen, uzun maratonda arkadaşlarını yolda bırakanlar, yolda dökülmüşler olacaktır. Durmak yok, yola, sırat-ı mustakime, küresel Medine hedefine devam.